Herkese merhabalar, kolayca paylaşımlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için ıspanaktan borcamda güzel bir pasta tarifiyle karşınıza geldim. Herkesin yapabileceği, çocuklarımızın özellikle çok sevebileceği bir pasta. Evinizde ıspanak varsa bu tarifi denemenizi şiddetle tavsiye ediyorum. Dilerseniz hep beraber tarifimizin yapımına başlayalım. Öncelikle muhallebisinden başlayalım. Şöyle küçük bir tenceremin içerisine 3 su bardağı süt alıyorum. Sütümü ilave ettikten sonra 3 yemek kaşığı kadar toz şeker ekliyorum. Sonrasında 3 yemek kaşığı kadar un ekliyorum. Ve 3 yemek kaşığı nişasta. Ekledikten sonra bir çırpıcı yardımıyla karıştırıyorum ve ocağıma alıyorum. Robotumun içerisine daha önceden yıkamış olduğum ıspanak yapraklarımı ekliyorum. Üzerine bir su bardağı süt ekliyorum. Pürüzsüz bir kıvam elde etmeye çalışıyorum. Oda sıcaklığında beklettiğim 2 yumurtamın üzerine bir su bardağı toz şekeri alarak yaklaşık 7 dakika kadar çırpıyorum. Ne kadar çırparsak o kadar güzel bir kıvam elde etmiş olacağız. Pandispanyamızın da güzel olabilmesi için bayağı bir çırpalım. Evet, gördüğünüz üzere yaklaşık 7 dakika kadar çırptım. Ve şimdi yarım su bardağından biraz fazla sıvı yağ ekliyorum. Ispanaklı püremi ekliyorum. Bunları güzel karıştırıyorum. Mikserimizin ayarı düşükte olsun. Daha sonrasında 2 su bardağı un ekliyorum. 2 paket kabartma tozu. Tekrardan mikserim yardımı ile 3 dakika kadar karıştırıyorum. Evet, karıştırdığım kek hamurumu yağlı kağıt sermiş olduğum borcamıma döküyorum. Bir spatula yardımıyla her tarafına eşit bir şekilde düzeltiyorum. Kıvamı gayet güzel oldu. Evet, şöyle her tarafına. Sizler tepside de yapabilirsiniz.
Yaklaşık 160 derece fırında 25 dakika kadar pişirmeye gönderiyorum. Kekimiz fırından çıktı. Şimdi bir büyük bıçak yardımıyla ortadan ikiye bölüyorum. Üst kısmını alt taban için kullanacağım. Gördüğünüz üzere üst kısmını hemen borcamın alt tabanını aldım. Daha önceden yapmış olduğum muhallebimi güzel soğuttum. İçerisine bir paket krem şanti ekleyerek çırptım. Kekimin her tarafına gelecek şekilde bir bıçak yardımı ile düzeltiyorum. Evet, düzeltmiş olduğum muhallebimin üstüne damla çikolata kullanıyorum. Sizler dilediğiniz meyveyi kullanabilirsiniz. Ben mandalina tercih ettim. 3 tane küçük boy mandalinamı güzel yıkadım. Ortadan dilimlere ayırarak üzerine ekliyorum. Gördüğünüz üzere meyvelerimi tamamladım. Şimdi daha önceden ortadan ayırmış olduğum kekimin diğer kısmını blenderdan geçirdim ve meyvelerimin üstünü tamamıyla kapatıyorum. Kapatmış olduğum kekimi daha sonrasında bir paket krem şantiyi bir çay bardağı süt ile çırptım. Şöyle krem şanti torbasıyla şekiller vermeye çalışıyorum. Sizler sade de kullanabilirsiniz. Evet, gördüğünüz üzere tarifimizi tamamladık. Umarım yaptığım bu tarifimi sizler de beğenir ve denersiniz. Gerçekten çok doyurucu olan bu tarifim denenmiş bir tarif. Bir tarifimin daha sonuna geldim. Bu tarifimi beğendiyseniz lütfen kanalıma abone olmayı unutmayınız. Destekleriniz benim için çok önemli. Videomun altına bolca yorumlar bekliyorum. Bu arada hangi şehirlerden izlendiğimi de bilmek istiyorum. Yazarsanız çok memnun olurum. Bir dahaki videoda buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın. Kolayca paylaşımlarda kalın.